Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size doğal saç boyama öncesi saçlarımın durumunu göstermek istiyorum. Şöyle kahverengi bir tişört giydim. Bakın kahverengi tişörtte saçlarım böyle görünüyor. Aslında saçlarımı son zamanlarda sadece mor lahana ve kına ile boyuyorum. Buna rağmen görüyorsunuz değişen kıyafette, kahverengi kıyafetle ne kadar farklı görünüyor. Doğal saç boyama giydiğiniz kıyafetle her ışıkta, gölgede, iç mekanda, dış mekanda farklı renk tonlarına sahiptir. Bu da beni çok mutlu ediyor. Saçlarım her zaman farklı renk tonlarında görünüyor ve hep ışıl ışıl. Işıl ışıl olmasının nedenlerini de size sayacağım teker teker. Şöyle görüyorsunuz saç uçlarım gayet güzel, canlı ve parlak. Şimdi tepeye gelelim. Saçlarımı 2 haftadır boyamıyorum. Çünkü bir boyama yapacağım sizin için. O yüzden saçlarımı biraz uzattım. Saçlar dipten uzar. Bakın dipten kendi saçım ve beyaz saçım gelmeye başladı. Bende beyaz saç çok az. Video çekmekte çok zorlanıyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Kimseye video çektiremiyorum. Kendim çekiyorum. Tek elimle de ancak bu kadar yapabiliyorum. Hani çekimlere değil de mümkünse bilgilerime önem vererek siz de saçlarınızı böyle benimki gibi ışıl ışıl yapabilirsiniz. Benim saçlarım çok hacimsiz, hem az hem de ince telli, dökülmeye çok meyilli. O yüzden de saçlarıma çok iyi bakıyorum ve saçlarım gerçekten 20 yaşında birinin saçları kadar canlı, parlak ve güzel. Tabii ki ben 20 yaşında değilim. Şöyle bakın görüyorsunuz. Gayet güzel. Evet, uçlar, diplere kadar olan kısımlar mükemmel. Dipten saçlarım gelmeye başladığı için diplerde hem beyazlar çıkar hem renk farkı oluşur. O yüzden saçlarınızı doğal saç boyama yaparken dipten beyazlar gelmeden ya da kendi saçınız gelmeden önce boyamalısınız. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Haftada bir dip boya yapıyorum. Şöyle diplerime bakın. Dipleri oldukça uzattım. 2 haftadır uzatıyorum. Farklı bir boya yöntemi deneyeceğim ve sizinle de videosunu paylaşacağım. Saçlarım ayda 4-5 santim, bazen daha fazla uzuyor. Şu dipi görüyor musunuz? Burada biraz iyi gösterebilmişim. Hem beyazlarım var hem kendi saçlarım uzamış. Ama uçlar bu şekilde. Uçlar mükemmel. Gayet güzel bir mor tonu. Mor lahananın verdiği morluk var. Ama dipler dediğim gibi uzamaya başladı. Şimdi kıyafetimi değiştirdim. Gri bir tişört giydim. Bakın gri ile daha farklı bir mor tonu görünüyor. Az önce kahverengi ile daha farklıydı. Şimdi şurada biraz iyi çekebilmişim. Bakın şöyle saç diplerimi görüyorsunuz. Beyazlarım da var. Kendi saçım da gelmiş ve buradaki renk farkını görüyorsunuz. Oldukça renk açılmış durumda. Bu şekilde uzatırsanız doğal saç boyama yaparken sonra boyamakta ve kapatmakta çok zorlanırsınız. Mor kısmı görüyorsunuz. Mor kısım ne kadar güzel ve farklı. Doğal saç boyası asla akmaz. Doğru yıkarsanız, doğru bakım yaparsanız asla akmaz. Ama böyle diplerden kendi saçınız, beyaz saçınız geldiği zaman tabii ki renk farkı olur. Bu farkın oluşmaması için de ben daha dipten saçlar gelmeden önce dip boya yapıyorum. Her zaman buzdolabımda ya da dondurucumda hangi boyayı yapıyorsam onun yedekleri mutlaka plastik kaplarda mevcut. Hemen çıkarıyorum, boyuyorum, işime bakıyorum. Sonra işimi yapıyorum. Uçlara bakın. Uçlar mükemmel. Saçlarımda zaten hiç kırık da yok. Doğal saç boyama yapıyorsanız saçlarınızda kırık olmaz ve saçlarınızın her yeri böyle ışıl ışıl ipek gibi olur. Şimdi şöyle bir daha göstereyim tepemi. Tepe kısmını görüyorsunuz. Buradan saçlar uzuyor, bu tepeden uzuyor. O yüzden de tepedeki renk farkını, beyaz saçlarımı görüyorsunuz. Beyazlarım çok az ama yaptığım yöntemlerle çok güzel de beyazlarımı kapatabiliyorum. Biraz da el becerisine ve olayı iyi anlamanıza bağlı bu beyaz saçı kapatmanız. O yüzden de videolarımı lütfen dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. İzlemeden yapmayın. İzlemeden bana soru da sormayın. İzleyin, konuya hakim olun. Her bir videom bir ders niteliğinde, gerçekten evinizde hiçbir masraf yapmadan oturduğunuz yerden doğal saç bakımını, doğal saç boyamayı benim videolarımdan öğrenebilirsiniz ve saçlarınızda her zaman ışıl ışıl olur. Hiçbir zaman tepenizde saç açılma sorunu yaşamazsınız. Bakın şöyle uçları görüyorsunuz.
Gayet güzel. Şimdi ben bugünlerde saçımı çok farklı bir yöntemle boyuyorum. Onu da sizinle hemen paylaşacağım. Sizden ricam doğal saç boyama ve doğal cilt bakımında son derece sabırlı olmayı öğrenin ve devam edin.